Yapay zeka ne kadar iyi kod yazıyor? RTX'li Subway Surfers oyununu yapay zeka ile kodladık. Peki ne kadar iyi kod yazdı? Hadi gelin bu sorunun cevabını ve oyunumuzun yapım süreçlerinde yaşadığımız zorlukları görelim. Projemizi oluşturduktan sonra oyun içinde kullanacağımız modelleri ekliyoruz. Oyunumuzun ana mekaniği koşmak üzerine olduğundan parkur animasyonları için bu paketi ekliyoruz. Ardından ana tema bir tren yolu olduğu için gerekli modelleri ekliyoruz. Karakterimizin çarpabileceği engelleri ekledikten sonra etrafta görünen binaları ekliyoruz. Bekçi abimizi unutmayalım. Bekçilikten SWAT özel birimine yükselmiş ama hala bizi kovalamaktan zevk alıyor. RTX için gerekli olan ışık işleme prensibi HDRP'yi projemize ekliyoruz. Daha sonra başka bir projede de kullandığım gece gündüz döngüsünü bu projeye entegre ediyorum. Neredeyse şimdiden göz kamaştırıyor. Buraya kadar henüz yapay zeka kullanmadım. İlk promptta karakterimizin koşması için kod yazmasını istiyorum. Basit bir kod yazıyor, beğenmiyorum ve daha iyi bir kod yazmasını istiyorum. Biraz animasyon ağacıyla uğraştıktan sonra sıra teste geliyor ama bu noktada üzerinde koşacağımız bir zemin bile yok. Hemen bununla ilgili bir kod yazmasını istedim. Bana çevreyi rastgele yaratıp ve bölümler halinde önümüze getiren bir kod veriyor. Bu bölümler için basitçe obje yerleşimlerini yaptım ve toplamda 3 bölüm hazırladım. Engeller ve trenlerin yapısını oluşturdum. Henüz toplanacak bir para ve yetenek yok ama onları ileride ekleyeceğim. Şimdi ise karakterimizin hareket sistemini tamamlayalım. Animasyonlar, tetikleyiciler, geçişler derken nihayet koşabilen bir karakterimiz var. Ama bir şey eksik. Engellere takıldığımızda Bekçi Bey'in gelip yakalaması gerekiyor. Hemen onu da yapıyoruz. Onun içinse Bekçi'nin kodlarını yazdırıyoruz ve artık bizi Bekçi yakalayabiliyor. İlk günü tamamladım. Toplamda 2 gün süren bu proje için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Toplanılacak objeler için biraz hazırlık yapmamız gerekiyor. Objelere çarptığımda toplanmasını sağlayan basit bir kod yazıyor. Magnet, hoverboard, super sneakers ve jetpack gibi güçlendirmeler için kod yazmasını istiyorum. Yazdığı kodlar ile hareket sistemi çok uyumsuz çalışıyor. Hareket kodları maalesef aşırı ilkel ve karmaşık. Güçlendirme etkileri kodu da bir o kadar karmaşık. Bunu böyle halledemeyeceğini söyleyip state machine mantığında kod yazması gerektiğini söylüyorum. Kod biraz toparlıyor, mekanikler çalışıyor ama bu aşamada yazdığı state machine kodlarında inanılmaz bir karmaşa var. Kodlar çalışıyor ama her şey her yerde. Güçlendirmelerin efektlerini ve animasyonlarını eklemeye başlıyorum. Bu noktada marketteki bedava model ve efektleri kullanarak elimden gelenin en iyisini ortaya koyuyorum. Magnete elektrik efekti, hoverboard'a kıvılcım ve kaykay animasyonu. Jetpack için roket ve kanatlar ekleyip karaktere bunun için özel animasyon yapıyorum. Bazı eksik animasyonları kendim yapmak zorundayım. Bu Super Sneaker için de geçerli. Fakat bence sonuçlar gayet iyi. Zeminde ve çevrede ufak değişiklikler yapıyorum ve artık RTX ayarlarını yapıp grafikleri iyileştirmek kaldı. Burada bazı ayarları yaptıktan sonra RTX 2060 makinem feveran halde testimi yapıyorum. Ama merak etmeyin, 80 küsür FPS alıyorum. Ne dersin, burada bir beğeniyi hak ettim mi? Basit bir kullanıcı arayüzü yapıyoruz. Buradaki temel algoritma kurgusunu yapay zeka yapıyor. Daha önceki UI yönlendirmelerinde çok kötüydü. Dolayısıyla kodlara bakıp UI işlemlerini kendi bildiğim gibi yaptım. Çok özenmesem de çalışan bir şey ortaya çıkardım. Güçlendirme etkilerinin geri sayımını gösterebiliyor ve skor miktarını yazdırıyoruz. Artık oyunumuz temel olarak çalışıyor. Sonuca gelirsek, arkadaşlar kodlar gerçekten tatmin etmiyor. Gerçekten çok vakit harcadığımı ve bazen ona yardım ettiğimi bile söyleyebilirim. Kodu düzeltip tekrar veriyorum aynı hatayı, sonraki cevabında başka bir yerde tekrar ediyor. Yapay zeka modelleri eğitildiği devasa veri setlerindeki ön yargıları ve hatalı kalıpları da öğrenir ve bunları çıktılarına yansıtır. Bu durum yapay zekanın eski hataları tekrar etmesi riskini artırır. Bu tür çıktıların doğruluğunu değerlendirmek kullanıcıya kalır. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız Evet abi? ya. Yani özetle bir işi en kolay yapmanın yolunu arar. Subway Surfers kadar basit mekanikleri olan bir oyunu yapmakta ne zorluk var ki diyebilirsiniz. Ben de öyle düşündüm ve kendimi yapay zekaya aptal mısın kral derken buldum. Bu engele takılma mekaniğini yaptırırken yazıp sildiğim bir prompttu. Yaptığı hata şuydu. Biliyorsunuz oyunda sendeleme ya da tökezleme adına ne derseniz o sistem var. İlk kez sendelediğinde karakterin fizik sisteminde bulunan kinematik özelliğini aktif ediyordu. Fakat koşma işlemini fizik sistemine yaptırdığı için hızın 0 olması hareketsiz kalmaktı. Karakterin sendeleyip sonra devam etmesi gerekirken olduğu yerde duruyordu. O esnada animasyon çalışıyor ve olduğu yerde koşuyordu. Yani kodun bir yerinde "kral sen sabit bir objesin" deyip başka bir yerde "haydi koş gülüm" diyordu. Evet, hatalar bu kadar basitti.
Unity'de kullandığımız animatör denilen ve animasyonların çalışma davranışını belirlediğimiz bir yapı var. Bu yapı konusunda çok ilkel düşünüyor. Bu da bizim gözümüze batıyor. Sonuçta çıkardığı yapıyı benim birçok yerde anlayıp düzeltmem gerekti. Bir noktada güçlendirmeler konusunda yetersiz kaldı. Mesela kaykaya binerken jetpack alırsak jetpack yükselmiyordu. Bir başka sorun sneakers'la koşarken eğilirsek ya da zıplarsak ayakkabı animasyonları yerine koşma animasyonları çalıştırıyordu. Bu sorun hala var, düzeltmedim. Haydi işin eğlenceli kısmına geçelim, puanlayalım. Bu projeyi yapan kişi olarak oyunun görselliğine puanım 10 üzerinden 8. Daha ileriye gidebiliriz ama ucuz etin yahnisi sert oluyor maalesef. Yapay zekanın kod ve yönlendirme performansı 10 üzerinden 3. Çok fazla hata ve animasyon eksiği var ve o yüzden oynanış 10 üzerinden 4. Yorumlarda sizlerin de puanlarını merak ediyorum. Abone olmayı unutmayın.